Aslında yeterince yarışma yok bence. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusu olan bir ülkede ve oldukça da fazla sanat fakültesi açılmış üniversitelere bağlı olarak bulunan bir ülkede özellikle sanat alanında ve sanat öğrencilerine yönelik yarışma anlamında düşünürsek bence yok. Fakat yine de var, yani hiç yok da değil. Dolayısıyla farkı ne olur diye düşünürsek de o da aslında kendisini burada da isminde gördüğümüz gibi gayet iyi hissettiriyor. Hayal Melodileri aslında bir sanat alanı olan operanın yaygınlaştırılması ve kültürel anlamda tanıtılabilmesi için başka bir sanatı kullanıyor. Böyle bir şeyden söz edebiliriz. Fakat diğer taraftan özellikle resim sanatı, yani resimle olan ilişki açısından düşündüğümüzde iki sanatın bir araya gelmesinden söz ediyoruz ki bu heyecan verici kısmı itibariyle yarışma kendi içerisinde bir ilk. Dolayısıyla bunu görmek lazım. Bu kısmı da hem bence yarışmaya katılacaklar ve hem de bizler için buna vesile olmaya çalışan bu yarışmaya bir heyecan vesilesi. Sanat yaşamımı nasıl özetlerim? 90'ların ortasından itibaren başlayıp bugüne kadar süren bir süreç bu. Fakat ben sadece sanat pratiğine sahip birisi değilim. Aynı zamanda felsefe alanında da çalışıyorum. Dolayısıyla pratik ve teori arasındaki bir ilişkiden söz etmemiz gerekiyor. Kendi eğitimim de öyle aslında. Önce felsefe eğitimiyle başlayıp sonra resim, sonra tekrar felsefe, resim, felsefe derken iç içe örülen bir yaşantı ve dünyadan söz ediyoruz. Bu dünya sadece dolayısıyla resimsel pratikten ibaret değil, felsefi teoriden de, kuramdan da ibaret bir dünya. Bu ikisinin birliğinden ortaya çıkan sanat felsefesi ise benim asıl çalıştığım alan diyebilirim. Bu alan içerisinde resim pratiğinin bana çok önemli bir faydası şu olmuştur. Resimsel eyleme olan yakınlığım sebebiyle kuramsal bağlamda daha iyi nüfuz ettiğimi, daha iyi anladığımı düşünüyorum sanatı. Bunu da karşılaştırma imkanına sahip olduğum için söyleyebiliyorum. Resimsel anlamda baktığım zaman 95'lerin ortasından itibaren günümüze kadar 4-5 evreden geçtiğini görüyorum. Bu evrelerin hepsi değişim ve dönüşüm içeriyor ve içinde bulunduğum dünyayla ve bir birey olarak kendimle ilişkin bütün farklılıklar, bütün çeşitlilikler ve karşılıklı etkileşimler bu resimlerin bir parçası olmuş. Fakat yine de ilginç bir şekilde belli türden bu değişimin içerisinde bir tür aynı kalmadan, bir tür kimlikten, resimsel kimlikten söz edebilirim. Bu da tıpkı insanın kendisinin çocukluğuyla yetişkinliğinde tümüyle farklı ama yine de aynı kişi olması kadar gizemli bir durum. Sanat zaten gizemi aydınlatmak için değil, doğrudan doğruya gizemi gizem olarak önümüze koymak için bir yaklaşım. O yüzden örneğin bilimsel olandan farklı tümüyle yöntemi olan bir, tümüyle farklı bir yaklaşımı ve bakış açısı olan bir faaliyet alanı. O yüzden onun felsefeyle anlaşılması meselesi kendine has bir takım zorluklar ve aynı zamanda entelektüel anlamda da bir bir gusto ve zevk içeriyor. Bunu da söylemem gerekiyor. Dolayısıyla bu iki fiilin iki faaliyetin iç içe örülmesinden ortaya çıkan bir yaşantı aslında benim sanatla olan tecrübem ve sanatla olan ilişkim. En beğendiğim eser olarak söyleyebileceğim doğrudan müzik temasıyla ilgili bir resim aklıma gelmiyor açıkçası. Fakat şöyle düşünmek lazım. Sadece tematik olarak yani ya da konu anlamında müziğin resme girdiğini düşünmemek gerekir. Böyle bir soruya cevap vermeyi bu şekilde seçmemin bir anlamı var. O da şu.
Müzik özellikle modern sanatla birlikte, yani 20. yüzyılın başlarından itibaren özellikle non-figüratif, genellikle soyut olarak bilinen sanatla birlikte zaten biçim ve rengin doğrudan hürleşmesiyle, özgürleşmesiyle ortaya çıkan, kendi içerisinde bir plastik organizasyona dönüştüğünde müziğe zaten çok yaklaştı. Yani müzikal bir hal aldı. Bu müzikali müziksel dememek için söyledim. Dolayısıyla da resmin bu özelliği kendisini ritim öğesinde çok fazlaca hissettirdiği gibi melodinin bütünlüğünde de kompozisyon anlamında gösterir. Yani aslında modern sanattan sonra bütün o biçim bozmalar dahil, figüratif de olabilir resim ayrıca, aslında bir tür müzik olgusunun resme, görsel olana zaten dahil olduğunu gösteriyor. O anlamda hayal melodileri resim yarışması aslında sanat tarihi hafızasının bu yönünü de canlandırmayı amaçlaması açısından bence başlı başına ilginç.